filmlere ve kitaplara konu olan bir dava. Arne Cheyenne Johnson. Bir döneme damga vurmuş, herkesi şaşırtmıştır. Ev sahibini öldürdükten sonra şeytanın yaptığını söyleyen Arne Cheyenne Johnson'ın davasına gelin hep birlikte yakından bakalım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz cinayet başlıyor. 16 Şubat 1981. Arne Cheyenne Johnson ev sahibi Alan Bono'yu ölümcül bir şekilde bıçaklıyor. Basit bir cinayet olabilecekken Arne Cheyenne Johnson'ın yaptığı savunmayla herkesi şaşkına çeviren bir dava oluyor. Savunma şekli ise şu şekilde. Bunu şeytan yaptı. Alan Bono cinayeti başlangıçta gayet açık bir dava olarak görünüyordu. Polis 40 yaşındaki ev sahibini ateşli bir tartışma sırasında kiracısı Arne Cheyenne Johnson tarafından öldürüldüğünün herkes farkındaydı. Ancak bu dava öyle kolay kapanmadı. Johnson tutuklandıktan sonra akıl almaz ama aynı zamanda çok zekice bir açıklamada bulundu. Şeytan ondan bunu yapmasını istemişti. Şeytana uydum pişmanım sözünü andırsa da bu olay bu kadar kolay kapatılamıyor. Bu savunmayı tarihe geçiren şeylerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa kullanılmış olması. 40 yıl geçmesine rağmen Johnson'ın davası hala tartışmalı bir ton spekülasyonlarla doludur. Birçok filme de ilham kaynağı almıştır. Korku Seansı 3 filminin konusu da bu davayı anlatmaktadır. Johnson'ın avukatı Martin Milena dava boyunca şeytanı ele geçirme nedeniyle suçsuzluk iddiasına büyük çaba sarf etti. Hatta şeytan çıkarma işlemlerine katıldığını iddia eden rahipleri tartışmalı tören hakkında konuşmaya ikna ederek mahkemeye çıkarmayı bile planladı. Duruşma boyunca Minella ve Warren çifti onların katilini savunucuları olarak gören meslektaşları tarafından sık sık alay konusu oldu. Yargıç Robert Callan sonunda Millena'nın savunmasını reddetti. Yargıç Callahan bu savunmanın kanıtlanamayacağını ve bu konu hakkında herhangi bir açıklamanın bilim dışı ve dolayısıyla konu dışı olduğunu savundu. 3 şeytan çıkarma sırasında 4 papazın işbirliği hiçbir zaman doğrulanmadı. Ancak Bracebon psikopozluğu bu papazların zor zamanlarda David Gates'e yardım etmeye çalıştıklarını itiraf etti. Aynı zamanda ilgili papaza konuyu alenen tartışmama talimatı verildi. Psikopozluk sözcüsü Papaz Nikos Gresko, kilisede kimse bu krizden şu ya da bu şekilde bahsetmedi ve konuşmayı reddediyoruz dedi. Ancak Johnson'ın avukatı Bono'nun kıyafetlerini inceleme izni verildi. Ancak Milena maktul üzerinde hiçbir kan, yırtık veya gözyaşı olmadığını, bunun şeytani bir eylem iddiası olduğunu savundu. Ancak mahkemede kimse ikna edilemedi. Bu nedenle Johnson'ın hukuk ekibi bir öz savunma talebi seçti. Sonunda Johnson 24 Kasım 1981'de birinci dereceden cinayetle suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.